tanımaya devam ediyoruz ve bugünkü durağımız Chinatown. Chinatown'un tarihi bir önemi var. Dolayısıyla 1800'lü yıllarda Çin'de başlayan kuraklıktan dolayı büyük bir kıtlık yaşanmıştı ve bu kıtlıktan dolayı yaklaşık 15 milyona yakın insan can vermişti. Dolayısıyla birçok Çinli bundan dolayı Altın Dağ yani Gold Mountain diye tabir edilen bu topraklara, Kanada'ya göç etmek zorunda kaldılar. O dönemde de Kanada'da devam eden Pasifik demir yollarında çalışacak işçilere ihtiyaç vardı ve birçok Çinli buraya demiryolu inşaatında çalıştırılmak için getirildi. Daha sonra demiryolu inşaatı bittiğinde Toronto'ya yerleşerek Chinatown'u kurdular ve bugünkü durağımız sizlerle Chinatown olacak. Ve bu görmüş olduğunuz cadde ise Yonge Street. Yonge Street Dünya Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 1999 yılına kadar dünyanın en uzun caddesi olarak kabul edilmekteydi. Bloor Yonge Street ile kesişen Sherbourne istasyonundan hareketle Chinatown'a doğru hareket edeceğiz. Trenle Dundas West'e gelip ondan sonra oradan otobüse hareket edeceğiz. 9 durak gideceğiz toplamda. Bi- 1880 yılında inşaatı başlayan Canada Pacific Railway yani Kanada Pasifik Demiryolları inşaatı için toplamda 17 bin Çinli işçinin çalıştığı biliniyor ve bu süreçte dinamitle dağların patlatılması demiryolu inşaatı için birçok işçinin de ölümüne neden olmuş ve birçoğu kayıt altına geçmemiş ne yazık ki. Yani o dönemde o soğuk topraklarda can verip bedenleri orada çürümeye bırakılan birçok Çinlinin kayıtlarda bile yeri olmadı ne yazık ki. 1885 yılına doğru gelindiğinde Kanada Pasifik Demir Yolları inşaatı tamamlandı ve artık Çinliler işe yaramaz olarak tabir edildi. Dolayısıyla Çinlilerin Kanada'ya gelmesi de engellendi. Çinliler o büyük kıtlıktan, ölümden, açlıktan kaçarak sığındıkları bu ülkede o soğuk topraklarda canları pahasına çalıştılar. Tabii artık Çinliler işe yaramaz olduğu için tuhaf bir vergi getirdiler Çinliler için. Head tax yani kellet vergisi. Çinliler Kanada'ya gelebilmek için 500 dolar ödemek zorundaydı ve bu da Çinliler için imkansızdı. Çünkü 2 yıllık maaş demek bu onlar için. Şimdi buradan 510 bir otobüsüne binerek Chinatown'a doğru hareket edeceğiz. Kanada'nın artık Çinlilerle işi kalmadığı için Chinese Head Tax'ı uygulamaya başladı. Kademeli olarak vergiyi arttırdı. 100 dolardan 200'e sonra 500 dolara. Dolayısıyla birçok Çinli gelemediği için buralara çoluk çocuklarını geride bırakıp gelmiş olan Çinliler burada yalnız ve izole yaşamak zorunda bırakıldı. Bu görmüş olduğunuz kule ise ünlü CN Tower Kulesi. 1976 yılından 2010 yılına kadar dünyanın en uzun kulesi olarak kabul ediliyordu. Toplamda 533.3 metre uzunluğuna sahip bu kule 2010 yılından sonra dünyanın en uzun kulesi olma özelliğini yitirmiştir. Spadanya Avenue'de indikten sonra bu street car'la 510 la Chinatown'a doğru gideceğiz şimdi.
Ve evet, gördüğünüz tabela yazıları bir anda değişti. Çince tabela yazıların olduğu bölgeye geldik, yani Chinatown'a. Gördüğünüz gibi bütün tabelalar neredeyse hepsi Çince. Tabelalar Çince. İnsan burada yürürken kendisini Çin'de yürüyormuş gibi hissediyor. Bugün burada Çinliler dışında Taylandlılar ve Vietnamlılar da yaşamakta. O dönemin koşullarında, yani Pasifik demir yolları inşaatını başladığı dönemlerde birçok Çinli işçi dağlara dinamit yerleştirerek dağları oydular. Canları pahasına Pasifik demir yolu inşaatında çalıştılar ve onlarcası ne yazık ki bu sürede can verdi. Birçoğu belgelenmedi bile. Günümüze gelindiğinde ise Çin toplumu bugün Kanada nüfusu içerisinde en çok göçmen nüfusuna sahip olan toplum ve burada her biri kendi okullarını, kendi tapınaklarını inşa ederek burada bir hayat kurdular ve burada yaşamaya devam ediyorlar. Yani Çinliler artık bu Kanada'nın bir parçası haline geldiler. Ve düşünün, kendi ülkenizden binlerce kilometre uzaklıkta olan, hiç bilmediğiniz bir ülke, hiç bilmediğiniz, alışık olmadığınız sert iklimlerde çalışmaya gelmişsiniz. 1923 yılına gelindiğinde ise Kanada hükümetinin toplamda 24 yıl sürecek olan 1923 ile 1947 yılları arasını kapsayacak Chinese Immigrant Act, yani Çin göçmenlik yasasını çıkarttı ve bu yıllar içerisinde hiçbir Çinli buraya göç edemediği için birçok aile parçalanmak zorunda kaldı. Burası da Chinatown Center. Bu görmüş olduğunuz dükkanların hepsi Çinlilere ait. Dolayısıyla Çinliler burada kendilerine bir ülke kurmuşlar. Küçük bir Çin Cumhuriyeti gibi burası. İran parası da varmış. Bir bakalım, belki Türk lirası da bulabiliriz. Bu dükkan sahibi bir para koleksiyoneri herhalde. Ya Türk lirası yok. Hi, I'm looking for a Chinese restaurant, any restaurant. Restaurant? Yeah. Outside. There's a food court here, but it's like small. And then restaurants would be along the In the street, okay, thank you so much.
Çinlilerin özel bitkisel ilaçlarını satan bir eczane vardı. Video çekmek istediğimi söyledim fakat kabul etmediler. Dolayısıyla çok çeşitli bitkiler vardı. Çok böyle ilginç bitkiler vardı fakat kabul etmediği için çekemedim ne yazık ki. Bugün sizler için bir Çin yemeği denemeyi düşünüyorum. En son Amerika'da Çin restoranlarından birkaç defa yemek yemiştim ve yıllardan sonra ilk defa bir Chinese restoranından sizler için yemek yiyeceğim. Hi, how are you? Chinese restoranına gidecektim ama kararımı değiştirdim. Vietnam restoranına geldim ve şimdi Vietnam restoranından bir yemek söyledim. Ne geleceğini bilmiyorum. Bakalım, birlikte deneyeceğiz. Chinese restoranına gitmekten vazgeçtim. Dolayısıyla Vietnam restoranındaki menüler daha güzel gözüküyordu. Ve bugün sizlerle Vietnam restoranında bir yemek deneyeceğiz. Geldiğinde hep birlikte bakacağız artık. Böyle bir çay geldi. Rengi sarı, buzlu ama soğuk çay. Ne olduğunu bilmiyorum ama deneyeceğim. Şey gibi, ada çayına benziyor biraz. Biraz daha şey var, bizim oralarda endemik bir kekik türü olan zahter kekik yani. Biraz da ona benziyor. Tadı güzel. Beğendim, güzelmiş. Şu şekilde içinde göstereyim sizlere, buzlu bir çay. Böyle bir yemek geldi. Şimdi soracağım içinde neler olduğunu. Şöyle yanına da böyle bir şey geldi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oo, çok keskin bir tadı var. Tadına baktım. İğrenç. I'm very curious. This looks very delicious. Chicken? Yeah. Yeah. And Okay. veggie roll. I do veggie roll for Okay. you. What does it mean? Vietnam's culture? Vietnam culture, Vietnamese dry noodle. Yeah. Okay. With the fish sauce, you put in. Okay. Do you have spoon? Yeah, because I didn't eat. Yeah, Fork, I I can't get eat. fork for you. Okay. Yeah. Okay. Thank you so I much. get fork for you. Okay. Okay. Thank you so much. I appreciate it. And one fork. One fork. Fork. Yes. I bring fork for you. Okay. It's very delicious. You put it in. Okay. This sauce in. Yeah. Yeah. Like this, huh? Yeah. Yeah. You can put all. Are you sure this is? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Okay. Enjoy. Thank you so much. Thank you so much. Şöyle bir şey de geldi. Bunu da böyle içine döküyormuşuz. Çok keskin ama ne olduğunu bilmiyorum. İçinde havuç, lahana tarzı şeyler var. Çok mu döktüm bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Şöyle beyaz, şunlar makarna zaten. Bunun içinde domuz olup olmadığını bilmiyorum, umarım yoktur. Vegetable, domuz yok.
basit bir şey. Spagetti. Onun dışında tavuk. Altında şöyle bir de çok fazla. Bu hepsini yiyemem ki ben. Bu Asya kültüründe hamur ürünleri, bu tarz spagettiler çok meşhur. Daha önce bir Uygur ailenin yanında kalmıştım. Adam seni bir Uygur restoranına götüreceğim dedi. Ve çok güzel bir ünlü Uygur yemeği deneteceğim sana. Gittim, spagetti. Tatsız tuzsuz bir spagetti. Bu mu dedim, evet dedim. Ne? Normal tavuk pişirmişler. İçine nane, marul koymuşlar ve spagettinin içerisine koymuşlar. Bir esprisi yok yani. Ama denemiş olduk işte. Evet, bugün sizlerle China Town'u gezdik. Bir başka videoda, bir başka Toronto'nun bir başka lokasyonunda tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben takip etmeyi unutmayın. Dolayısıyla sizlerle birlikte Kanada'yı bir ucundan bir ucuna keşfedeceğiz. Şu an için Toronto'nun ünlü yerlerini geziyoruz. Bir başka durağımızda tekrardan görüşmek dileğiyle sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.